Bu hikayede sizlere 6 Şubat depremine metresinin evinde yakalanan adamın enkaz altında yaşadığı büyük pişmanlığı ve esrarengiz olayları anlatacağım. Dinlerken inanamayacaksınız. Bir insanın pişmanlığına şahit olacaksınız. Bu olayı bizzat yaşayan kişi bana anlattı. Onunla tesadüfen karşılaşmıştım. Zaten bizzat kendim de depremzede olduğum için bu şahısla depremzedelere yardım eden bir kuruluşta karşılaşmıştım. Olayı yaşayan kişinin pişmanlığı emin olun yüzünden okunuyordu. Bu kişi bana hikayesini anlattığında çok duygulandım. Hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden izin almıştım. İzin vermesine ama daha sonra bu kişiyle hiç görüşme şansım olmadı. Bu kişinin hikayesini aklımda kaldığı kadarıyla sizlerle paylaşmaya karar verdim. Hikayeyi dinlerken beğeni yapmayı ve olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hatta bu videoyu sevgilisini, karısını, kocasını aldattığını düşündüğünüz insanlara gönderin ki ibret alsınlar. Olayın kahramanının ismini ve yaşadığı şehri gizlemeden sizlere aktaracağım. Çünkü kendisinin de isteği bu yöndeydi. O kadar pişmanlık yaşıyor ki onunla konuştuğumda kendisine hakaret etmekten başka bir şey yapmıyordu. Bu arada kanalımızda bunun gibi birçok hikaye mevcuttur. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Benim adım Ramazan. Hikayemi dinlerken yorumlarda benim hakkımda istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Çünkü buna hiç alınmıyorum. Ben aşağılık bir adamın tekiyim. Karısını aldatan, çoluğundan çocuğundan kısıp başka kadına para yediren, karaktersiz bir adamın tekiyim. Bütün kötü yorumları hak ediyorum ama hatasız kul olmaz. Yaşadığım deprem felaketinden sonra bambaşka bir adam oldum. Ama bu olay, yaşadığım bu deprem, geçmişte ne kadar karaktersiz bir insan olduğum gerçeğini değiştiremez. Ama insanların iki çeşit hayatları vardır. Bir geçmişte yaptıkları, bir de gelecekte yapacakları. Ben depremden sağ kurtuldum. Çok şükür Yüce Allah bana hatalarımdan dönmem için belki de ikinci bir şans verdi. Ben de bu şansımı iyi değerlendirmek için kendimi Allah'a, karıma, çocuklarıma adamaya karar verdim. Geçmişimde yaptığım bütün pislikleri sizlere anlatmaya başlamak istiyorum. Ben Hatay'da yaşıyorum. 42 yaşındayım. Depremin üzerinden neredeyse 2 sene geçti. Memleketimi terk etmedim. Kendi evim yıkılmadı çok şükür. Karım ve çocuklarım o evden sağ çıktılar. 2 tane kız evladım vardı. Karımla da severek evlenmiştim. Kızlarım ikiz, 7 yaşlarındaydı. İlkokul 2. sınıfa gidiyorlardı deprem yaşandığında. Bu olayları size anlatırken bile yaşadığım pişmanlığı, yaptığım karaktersizliği, karıma ve çocuklarıma yaşattığım onca kötü günleri hatırlayıp kendimden nefret ediyorum. Karımla 10 yıllık evliliğimiz var. Hayatımız güllük gülistanlıktı. İşlerim de çok iyiydi. Çok para kazanıyordum. Kazandığım paraları nereye harcayacağımı bile şaşırıyordum. Karıma ve çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlamaya çalışırken başka bir kadın benim aklımı çeldi. Aslında şeytana uydum demek istemiyorum. Her şeyi bilerek ve isteyerek yaptım. Para bende, güç bende mantığıyla hareket ediyordum. Ama günün sonunda yani depremden sonra zenginle fakir bir oldu. Tanıştığım kadının adı Gülümser'di. 30 yaşındaydı. Güzel ve alımlıydı. Fiziği, giyinmesi, konuşması beni mest ediyordu. Benim karım ise tesettürlüydü. Gülümser'le tanışıp onun güzelliklerini gördükten sonra karımdan soğumaya, onunla tabiri caizse markete bile gitmiyordum. Tesettürlü olduğu için ondan utanıyordum. Dedim ya karaktersizin önde gideniyim diye. İnsanları giyimi ve kuşamıyla yargılıyordum. Fazla para bana bu hayatta istediğim her şeyi yaptırır. Buna da kimse karışamaz düşüncesindeydim. Ama işte Allah'ın sopası yok derler ya.
Deprem felaketi bana öyle bir ders verdi ki yaşadıklarımı duyunca inanamayacaksınız. Gülümser'le tanışalı 1 yıl olmuştu. Kendimi kaybetmiş derecesinde bağlanmıştım ona. Ne derse affedersiniz köpek gibi yapıyordum. Ama karım benden bir şey istediğinde param yok deyip onu azarlıyordum. Gülümser'e kıyafetlerin en pahalısını aldığım yetmezmiş gibi bir de ona ev açmıştım. Babası yoktu Gülümser'in. Annesi ve evli abisi vardı. İlişkimizi biliyorlardı. Her defasında da böyle olmaz. Karını boşa, kızımla evlen deyip duruyordu annesi. Der tabii. Bulmuşlar zengin ve aptal bir adamı. Böyle aptalı kim istemezdi ki? Depremden 6 ay önce karımı evden gönderdim. Babasının kapısına yolladım. Al çocuklarını çek git hayatımdan. Seni de çocuklarını da istemiyorum dedim acımadan. 2 hafta kadar babasının evinde kaldı ama hem karımın ailesi hem benim ailem bana baskı yapıp bizi tekrar barıştırdılar. Ama ayrı kaldığımız bu 2 haftada sevgilim Gülümser'e tuttuğum evde yaşamaya başlamıştım. Hatta ona imam nikahı bile kıymıştım. Ama karım tekrar eve dönünce ailelerin de baskısını dindirmek adına eve geri döndüm. Döndüm ama ne karımla konuşuyordum ne de çocuklarıma sevgi gösteriyordum. Aklımda fikrimde hep Gülümser vardı. Bir gün karımın yakın akrabalarının düğününe katılmamız gerekiyordu. Karım hazırlanıp tesettürlü kıyafetlerini giyinince çıkar onları. Her insan gibi doğru düzgün şeyler giy. Biraz kadın olduğun ortaya çıksın. Sana bakınca içim kararıyor. Milletin karısına bakıyorum. Hepsi 10 numara. Benim karıya bakıyorum. Ağlama duvarı gibi simsiyah. Ben düğüne gelmiyorum. Seni bırakırım. Bitince de ararsın. Gelir alırım dedim. Allah var yemin ederim karıma o kadar kötü günler yaşattım ki ama bir gün bile yüzüme çıkıp da bana sesini yükseltmedi. Ama ben böyle bir kadının kalbini, onurunu çok incittim. Hatta bir defasında tartışırken onu çocuklarımın önünde dövmüştüm. Çünkü bir gün beni takip etmiş, Gülümser'le ilişkimi öğrenmiş. Daha sonraları da ona ev açtığımı da evin adresini de öğrenmiş. O zaman bile yüzüme çıkmadı. Çocukları aldı odaya gitti. Ağladığını belli etmeden çocuklarıyla oyun oynamaya başladı. Hatta çocuklara babanızla oyun oynuyoruz. Korkmayın. Siz de bana vurun deyip çocuklar da oyun amaçlı annelerine vururken karım gülücükler saçıyordu. O kadar kötülükler yapmama rağmen eşim boşanmayı aklının ucundan bile geçirmiyor, sadece düzelmem için dualar ediyordu. Ben böyle bir karaktersizdim. Allah beni karıma ve çocuklarıma yaşattığım kötü günler için kahretsin. Bana cennet yüzü göstermesin. Ben kendini erkek zanneden adi herifin tekiymişim. Ama haberim yokmuş. Lafı uzatmadan deprem gününe gelmek istiyorum. 6 Şubat 2023. Depremin olduğu gece Gülümser'in evindeydim. Hatta o günün sabahı karıma yine şiddet uygulayıp evden çıkmış, Gülümser'e açtığım eve gelmiştim. Gece saat 4:17'deki şimdi durur diye beklediğimiz o sarsıntı durmayıp şiddetini daha da arttırıp tüm ülkeyi yasa boğdu. Deprem anında ben mutfakta sigara içiyordum. Gülümser ise banyodan çıkmış, üstünü başını giyiniyordu. Sarsıntı başlayıp şiddetini arttırınca ben kaçamayacağımı anladım. Mutfaktaki masanın altına girdim. O anda elektrikler kesildi. Gülümser'in çığlıkları deprem sesine karışmıştı. Ama ona yardım edecek ve yanına gidecek durumda değildim. Deprem o kadar sarsıntılıydı ki ayakta durmayı bırakın yerde yatmak bile imkansızdı. Masanın ayaklarına tutunmuştum. Ama masayla beraber duvardan duvara çarpıyordum. Bu arada ev 8. kattaydı. Çatı katıydı. Üstümüzde beton yoktu. Deprem olurken ben binanın yıkılacağını anladım. Dualar etmeye başladım. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti derler ya, tam da onu yaşadım. Ben o sarsıntıda 1,5 dakika boyunca duvardan duvara savrulurken gözlerimin önünde çocuklarıma ve karıma yaşattıklarım canlanıyordu. Gülümser umurumda bile değildi. Allah'ım ne olur bana son bir şans ver diye Allah'a yalvarıyordum.
Sonra büyük bir gürültü koptu. Her yer toz duman oldu. Sanki bomba atılmış gibi her yer moloz parçasıydı. Masa halen üzerimdeydi ama ayakları kırılmıştı. Masanın altında resmen ezilmiştim. Aklımı ve düşüncelerimi toparladıktan sonra binanın çöktüğünün farkına vardım. Sanırım çatı açılmıştı. Yağan yağmurun sesini duyuyordum. Dışarıdaki acı çığlıkları, feryat eden insanların sesini net bir şekilde duyabiliyordum. Aklıma Gülümser geldi. Gücümün yettiğince seslendim. Beni duyuyor musun diye bağırdım. Onun yaşadığından ümidi kesmiştim. Ama Gülümser, ben iyiyim. Yatağın dibindeyim. Yatak odasının dolabı yatağın üzerine devrildi. Ben de arada kaldım. Vücudumu oynatabiliyorum diyordu. Ama ben onun kadar şanslı değildim. Bulunduğum yerde sıkışıp kalmıştım. Üzerimdeki masayı kaldıramıyordum. Ayrıca başımdan akan kanın sıcaklığını da hissedebiliyordum. Yüzümden ağzıma doğru akan kanları dilimle emiyordum. Tahminimce 1 saat kadar süre geçti. Ben çaresiz şekilde yardım gelmesini beklerken Gülümser seslendi. Ben bir boşluk buldum. Dışarıyı görebiliyorum. Eğer çıkmayı başarabilirsem sana yardım getireceğim dedi. Tamam, dikkat et dedim. Tek ümidim Gülümser'in çıkması ve yardım getirmesiydi. Belli bir süre sonra Gülümser seslendi. Ben çıktım diye bağırıyordu. Sonra sesini bir daha duymadım. Ben enkaz altında 4 gün geçirdim. Ama ne Gülümser yardım getirmişti ne de kendisi gelmişti. Ben enkaz altında ayılıp bayılırken belli süre sonra duyduğum tek ses karımın sesiydi. Bana sesleniyordu. Ses ver, burada mısın diyordu. Çökmüş binanın üzerinde beni arıyordu. Benim konuşmaya bile dermanım yoktu. Hayal gördüğümü düşünüyordum. Bir ara çocuklarımı gördüm. İkisi de karşımda durmuş, annemiz seni buradan kurtaracak. Sen kendini bırakma, bizi babasız bırakma, ölme baba diyorlardı. İkisi de bembeyaz, gelinlik gibi bir şey giymişlerdi. Ama aklım yerine geldiğinde, ayıldığımda bu görüntülerin hayal olduğunu fark edebiliyordum. Dakikalar, saatler, günler birbirine karışmıştı. Akşam ve sabah olduğunu gün ışığı hafif içeri vurduğu için oradan anlayabiliyordum. Karnım acıkıyordu, susuyordum. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. 3. gece bir olay yaşadım. Hayal olduğunu biliyorum ama gerçek gibiydi. Bembeyaz giyili bir adam karşımda belirdi. Sadece bana bakıyordu. Konuşmuyordu. Elinde uzun bir asa vardı. Size yemin ederim, asasını kaldırıp yere vurduğunda her yer alev alev yanmaya başladı. Sanki cehennemin ortasındaydım. Çığlık atan insan sesleri geliyordu kulağıma. Nereye baksam alev topuydu. Allah'ım beni affet diye ağlamaya başladığım sırada kendime geldim. Günün aydınlandığını fark ediyordum. Sonra iş makinesi ve insan sesleri duyulmaya başladı. Hepsi panik halinde kurtarma çalışmaları yapıyordu. Belli süre sonra sırtımdaki masa vücuduma baskı yapmaya başlayınca can havliyle çığlık attım. Sanırım iş makinesi enkaz yığınlarını kaldırmaya çalışıyordu. Ben çığlık atınca iş makinesinin sesi kesildi. Büyük bir insan topluluğunun sesi gelmeye başladı. Sanırım çığlık sesimi duymuşlar. Hepsi bir yandan sesimizi duyuyorsan ya ses ver ya da bir yerlere vur diyordu. Yerini belli et diyorlardı. Buradayım, mutfak masasının altındayım diye bağırmaya, kafamla masaya vurup yerimi belli etmeye çalışıyordum. Uzun bir çalışmanın ardından bana ulaştılar. Hepsi bir yandan beni o enkaz yığınının içinden çekip çıkardılar. Üzerime battaniye sardılar. O kadar üşüyordum ki anlatamam. Hipotermi geçiriyordum sanki. Dışarı çıktığımda belki duygulanacaksınız ama eşimi gördüm. Onu karşımda görünce o kadar sevindim ki yaralarımı, canımın acısını inanın ki unuttum. Beni sedyeye yatırdılar. Eşime çocuklar nerede diye sordum. Merak etme, onlar iyiler. Allah'ıma şükürler olsun ki seni bize bağışladı dedi. Eşimin bu sözü ve duası beni öldürdü. Çünkü aldattığım, itip kalktığım, hor gördüğüm, canını yaktığım kadın 4 gün boyunca
Çöken binanın yanından hiç ayrılmamış. Benim için dua etmiş. Gülümser ise ortada yoktu. Umurumda da değildi zaten. Ama bilin diye söylüyorum, şu ana kadar bile ne onu gördüm ne de ailesini. Değer verdiğim, uğruna karımı, çocuklarımı terk ettiğim kadın yardım getireceğim diyerek beni resmen ölüme terk etmiş. Bunları hatırladıkça karıma daha da çok bağlanıyorum. Deprem esnasında eşimin olduğu eve hiçbir şey olmamış. Zaten orası villa tarzı müstakil bir evdi. Çocukları alıp hemen bahçeye çıkmış. Ama eşimin ailesi ve benim ailem maalesef enkaz yığınlarının içerisinde can vermişler. Ben depremde birçok mal varlığımı kaybettim. Araçlarımı, oturduğum evimden ayrı kiraya verdiğim 4 tane dairemi, iş yerimi, 3 tane dükkanımı kaybettim. Ama hiçbiri umurumda değildi. Karım ve çocuklarım hayattaydı. Bunun benim için en büyük zenginlik olduğunu geç de olsa fark ettim. Mal mülk geri gelir ama kaybedilen bir can geri gelmiyor. Tıpkı depremde kaybettiğimiz canlarımızın geri gelmediği gibi. Bu dünyadaki en büyük zenginlik yuvanın içerisindeki 2 tebessüm ve huzurmuş. Bu olaydan sonra kendimi eşime ve çocuklarıma adadım. Affedersiniz ama tuvalete bile gitseler kapılarının önünde bekliyorum. Hatta en kısa zamanda eşimle beraber Umre'ye gitmeyi planlıyoruz. Kaybettiğim mal varlıklarına gelecek olursak sağ olsun devletimiz verebildiklerini veriyor. Hurdaya çıkan araçların bedelini de kasko karşıladı. Açık konuşmak gerekirse artık eskisi kadar zenginliğim yok ama bana bu kadar bile fazla. Başımı sokacağım 4 duvar olsun, evime ekmek getirebileceğim param olsun bana yeter de artar bile. Artık Allah'tan para istemiyorum. Sadece huzur istiyorum. Çocuklarım için iyi bir gelecek diliyorum. Dünya malı dünyada kalır. Birçok ölüme şahit oldum. Zengini de gördüm, fakiri de gördüm. Ölenlerin hiçbiri yanında bir şey götürmedi. Hatta çoğu defnedilirken kefen bile giymedi. Enkazdan çıktıkları gibi gömüldüler. Sahipsiz olan cenazeleri saymıyorum bile. Biz şanslı insandık ki anamızın babamızın cenazelerini bulabilmiştik. Şu ana kadar kayıp ya da kimliği belirlenemeyen o kadar cenaze var ki inanamazsınız. Ben bu hayattan nasibimi alabildiğim kadar aldım. Artık takdir Allah'ındır. Başta da dediğim gibi ben yaptıklarından dolayı pişman olan bir adamım. Buna rağmen benim hakkımda dilediğiniz her şeyi düşünüp yorumlara yazabilirsiniz. İster şerefsiz, ister namussuz, ister karaktersiz deyin. Ben kötü sözlerin hepsini kabullenmiş bir adamım. Sizlerin bana söyleyeceği en ağır kelimelerin daha ağırını ben kendime zaten söylüyorum. Ama şunu unutmayın. Bir musibet 1000 nasihatten iyidir derler ya. Ben yaptığı hataları geç de olsa ölümle burun buruna kalmışken anlayan, pişman olmuş bir adamım. Yaptığı ve ailesine yaşattığı ne kadar kötülük varsa hepsi için tövbe etmiş bir adamım. Allah'ın bana vermiş olduğu bu ikinci şansı sonuna kadar iyilik ve güzellikler yaparak kullanacağım. Hepinize söz veriyorum. Umarım yanlışın içerisinde olan bütün insanlar benim yaşadığım felaketi yaşamadan, ölümle burun buruna gelmeden hatalarından dönerler. Benim size aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Sizlere son sözüm, Allah bizim yaşadığımız deprem felaketini umarım hiçbir insanoğluna yaşatmaz. Allah ülkemizi depremlerden, savaşlardan ve felaketlerden korusun. Amin. Hikayemiz bu kadardı değerli dostlarım. Videoyu kapatmadan önce sizlerden bir isteğim var. Hikayenin başında da dediğim gibi ben de bir depremzedeyim. Sizlerden ricam videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olursanız belki ben de kaybettiğim birçok şeyi sizlerin sayesinde tekrar yerine koyabilirim. Çünkü bu kanal büyüdükçe biz de hayallerimize bir adım daha yaklaşırız. Anlayışınız için teşekkür ederim.